Uluslararası ilişkilerde eleştirel teoriler. Merhaba. Uluslararası ilişkiler denildiğinde çoğumuzun aklına devletler, savaşlar, güç dengeleri ya da diplomasi geliyor. Klasik teoriler olan realizm ve liberalizm de genellikle bu konular üzerine odaklanıyor. Peki ya uluslararası ilişkiler sadece devletler arası güç mücadelesinden ibaret değilse? Eğer işin içinde sınıf eşitsizlikleri, toplumsal cinsiyet rolleri, ideolojik söylemler ve sömürgecilikten miras kalan yapılar da varsa, işte bugün tam da bu soruların peşine düşeceğiz. Bu videoda uluslararası ilişkilerde klasik yaklaşımlara meydan okuyan eleştirel teorileri inceleyeceğiz. Konstrüktivizm dışında, Marksist ve Neo-Marksist teorilerden başlayıp, Frankfurt Okulu'nun eleştirel teorisine, feminist yaklaşımlardan postyapısalcı düşünceye ve postkolonyal teoriye kadar farklı perspektifleri ele alacağız. 1. Marksist ve Neo-Marksist teoriler. Marksist yaklaşımın merkezinde ekonomi politik vardır. Marksist düşünürler, uluslararası ilişkilerin özünde kapitalist sistem tarafından şekillendirildiğini savunur. Onlara göre, devletler sadece kendi çıkarlarını düşünen bağımsız aktörler değildir. Aslında, kapitalizmin çıkarlarını ve sınıfsal eşitsizlikleri yeniden üreten araçlardır. Bu yaklaşımı en iyi anlatan örneklerden biri Immanuel Wallerstein'in dünya sistem teorisidir. Wallerstein, dünyayı 3 kategoriye ayırır. Merkez ülkeler, sanayileşmiş, zengin devletler. Yarıçevre ülkeler, hem sömüren hem sömürülen ara konumda olanlar. Çevre ülkeler, hammadde sağlayan, ekonomik bağımlılığı yüksek devletler. Örneğin Afrika'daki birçok ülke, hammadde ihracatına bağımlıdır. Buna karşılık Avrupa ya da Kuzey Amerika bu hammaddeleri işleyip yüksek katma değerli ürünler satar. Sonuç olarak, çevre ülkeler gelişemiyor ve merkez ülkeler zenginliklerini artırıyor. Günümüzde bu eşitsizliğin izlerini IMF ve Dünya Bankası politikalarında, hatta Çin'in Afrika'daki yatırımlarında bile görebiliriz. 2. Frankfurt Okulu ve eleştirel teori. Eleştirel teori dendiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri Robert Koch'tur. Koch, teoriler her zaman birine hizmet eder, tarafsız değildir, diyerek uluslararası ilişkiler disiplinine farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Frankfurt Okulu düşünürlerine göre, teorinin amacı sadece var olan düzeni açıklamak değil, aynı zamanda onu eleştirmek ve daha adil bir dünya için alternatifler önermektir. Bu yaklaşım, özellikle ideolojilerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü anlamamız için önemli bir çerçeve sunar. Örneğin Soğuk Savaş döneminde kapitalizm ve sosyalizmin sadece ekonomik ya da askeri değil, aynı zamanda ideolojik bir mücadele olduğunu görebiliriz. Günümüzde ise iklim adaleti, küresel eşitsizlikler veya insan hakları gibi meseleler, eleştirel teori perspektifinden incelenebilir. 3. Feminist teoriler. Uluslararası ilişkiler disiplininin büyük ölçüde erkek egemen bir bakış açısıyla kurulduğu söylenir. Feminist teoriler, işte bu noktaya dikkat çeker. Onlara göre, uluslararası ilişkilerde güvenlik genellikle devletlerin sınırlarını, ordularını ve çıkarlarını korumak anlamına gelir. Oysa güvenlik, sıradan insanlar için çok daha farklı bir şeydir. Kadınlar için güvenlik, ev içi şiddetten korunmak, eşit işe eşit ücret almak veya savaş sırasında cinsel şiddete maruz kalmamak gibi konuları kapsar. Feminist yaklaşım ayrıca görünmez aktörleri de öne çıkarır. Mülteciler, kadınlar, çocuklar, sivil toplum örgütleri gibi gruplar, çoğu zaman uluslararası ilişkiler teorilerinde arka planda bırakılır. Bir örnek verelim, birçok barış müzakeresinde kadınların neredeyse hiç temsil edilmediğini biliyor muydunuz? Oysa araştırmalar, kadınların aktif rol aldığı barış süreçlerinin çok daha kalıcı olduğunu gösteriyor. Bu noktada Birleşmiş Milletler'in 1325 sayılı kararı, yani kadın, barış ve güvenlik gündemi, feminist teorilerin uluslararası siyasetteki önemini somutlaştıran örneklerden biridir. 4. Postyapısalcılık. Postyapısalcı teoriler, uluslararası ilişkilerde kullanılan dilin ve söylemlerin aslında iktidar ilişkilerini nasıl şekillendirdiğine dikkat çeker. Bir şeyi tehdit ya da terörist olarak tanımladığınızda, sadece bir tanım yapmış olmuyorsunuz. Aynı zamanda o tanım üzerinden meşruiyet kazanıyor ve belirli politikaları haklı çıkarıyorsunuz. Örneğin, 11 Eylül sonrası, teröre karşı savaş söylemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak müdahalelerini meşrulaştırmak için kullanıldı. Aynı şekilde, göçmen krizi, ifadesi de aslında göçmenleri bir güvenlik tehdidi olarak çerçeveliyor. Postyapısalcı düşünürlere göre, bu tür söylemler tesadüfi değildir, uluslararası siyasetin işleyişini doğrudan etkiler. 5. Postkolonyal teoriler.
Postkolonyal teori, uluslararası ilişkiler disiplinindeki Batı merkezci bakış açısını sorgular. Sömürgecilik sona ermiş olabilir ama sömürgeciliğin yarattığı eşitsizlikler hala devam ediyor. Edward Said'in oryantalizm kavramı bu noktada önemlidir. Said, Batı'nın Doğu'yu genellikle egzotik, geri kalmış ya da tehlikeli olarak tasvir ettiğini, böylece kendi üstünlüğünü meşrulaştırdığını söyler. Uluslararası ilişkilerde de bu bakış açısı kendini gösterir. Afrika ya da Asya'daki devletlerin deneyimleri çoğunlukla görmezden gelinir. Teoriler genellikle Batı'nın değerlerini ve çıkarlarını merkez alır. Günümüzde Filistin meselesi, Afrika'daki yeni sömürgecilik tartışmaları ya da Batı ile Çin arasındaki rekabet, postkolonyal teori perspektifinden analiz edilebilecek güncel örneklerdir. 6. Eleştirel teorilerin ortak özellikleri. Şimdiye kadar farklı teorilerden bahsettik. Peki, bu eleştirel yaklaşımların ortak noktaları neler? İlk olarak, hepsi güce ve iktidara eleştirel bir gözle bakar. Devletleri tek başına merkeze almak yerine, kimlik, normlar, ideoloji, ekonomi politik, toplumsal cinsiyet gibi unsurları hesaba katarlar. Sadece olanı açıklamakla yetinmezler, olması gerekeni de tartışırlar. Ve en önemlisi, küresel eşitsizliklere dikkat çekerek daha adil bir dünya düzeni arayışa katkıda bulunurlar. Gördüğünüz gibi, eleştirel teoriler bize uluslararası ilişkilerin sadece devletler ve güç dengelerinden ibaret olmadığını gösteriyor. Ekonomi, toplumsal cinsiyet, söylemler ve sömürgecilik gibi faktörler, dünya siyasetini anlamamızda en az askeri güç kadar önemli. Peki sizce günümüz dünyasını anlamak için hangi eleştirel teori daha güçlü bir açıklama sunuyor? Marksist mi, feminist mi, yoksa postkolonyal yaklaşım mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Videoyu beğendiyseniz, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.